Türk sözcüğü Çin kaynaklarında M.Ö. 3. yüzyılda geçmektedir. Çin yıllıklarında Tingling, Tiehle, Chukuei şeklinde değişik biçimlerle ifade edilmiştir. Fransız Türkolog Jean-Paul Rouh, antik Çin yazılarında söz edilen Tuekuie sözcüğünün de Türk anlamına geldiğini kabul eder ve Türk olgusunu M.Ö. yüzyıllara kadar geri götürmenin mümkün olduğu görüşünü savunur. Türk adının bilim çevrelerince kabul edilen ilk kullanımı milattan sonra 1. yüzyılda Pomponius Mela ve Plinius adlı Romalı tarihçilerce kaydedilmiştir. Azağın doğusunda yaşayan insanlar Turkae Tahirçi adıyla kayda geçmiştir. Türk veya Türük, Török, Türk adı Türkçe belgelerde ilk defa Kültekin ve Bilge Kağan yazıtlarında Türk veya Kök Türk şeklinde geçer. Peki Türk ne demek? Türkler kimdir? Gelin bu sorulara beraber cevap arayalım. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Orhun yazıtlarında Türk, güçlü, savaşçı, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, sadık gibi ifadelerle anılır. Türk adı 6. yüzyılda da resmi olarak Göktürk Kağanlığı'nda kullanılmıştır. Orhun abidelerindeki ebedi dil ve Türk adının yoğun kullanımı da Türk sözcüğünün sözlü ve yazılı olarak daha önceden kullanıldığını gösterir. Türk sözcüğü Orhun yazıtlarında Türk olarak geçer. 10. yüzyıla ait Uygur Türkçesi metinlerde Türk, güç, kuvvet anlamında kullanılmıştır. Türk adı ilk dönemlerde belirli bir toplumun kavmi ismi olmak yerine siyasi mensubiyeti belirleyen bir isim olarak ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Bu kelimenin türe eyleminden, töre isminden türetildiği ve türeyen, töreli, tüzüklü, kanunlu anlamına geldiği düşünülmektedir. Kelime zamanla güçlü, kuvvetli ve güzel anlamlarına da gelmiştir. Türkiye Çeşim, güzel göz, Türkiye Çin, güzel güneş tertiplerinde de gördüğümüz Türk kelimesi özellikle Fars ve Arap şiirlerinde ortaya çıkar. Bir görüşe göre de Türk kelimesi Hakanlar sülalesi olan Haşinoğullarının ünvanıdır ve bu sülaleye mensubiyet Türklükle anılır. Türk kelimesi Göktürk Devleti vasıtasıyla bu devlete mensubiyeti bildirir. Altay Dağları'nın eteklerinde demircilik ve rengeyi yetiştiriciliği yapan Türk topluluklarına komşu oldukları Juanlar tarafından miğfer, bu anlam bulundukları Altay Dağları'nın şeklinden dolayı kullanılmıştır. Anlamında Tuğkuyey denmiştir. Divanu Lügati Türk'te Kaşgarlı Mahmut Türk kelimesini açıklarken olgunluk çağı anlamında kullanmıştır. Ünlü Türkolog Arminius Vamberi ve John Dinay tarafından 1879'da Türk türemek yani aniden beliren, türeyenler anlamında ifade edilmiştir. Türkolog Gerhard Dorfer, Orhun yazıtlarında kullanıldığı anlamda Türk kelimesine devletine bağlı anlamını vermiştir. Türk kelimesinin ilk kullanımları ise Çin kaynaklarında geçer ve Çinliler kendilerinden olmayan halklara bu ifadeyi kullanırlar. Türk kelimesi asırlar boyunca her yabancı ve yerleşik olan milletler tarafından yerleşik olmayan göçebe halkları nitelemek adına kullanılmıştır. Tarihte hiçbir millet şu anki adını kendisi vermemiştir. Her millet çevre milletlerce bilinen isimleriyle tanınmış ve ün yapmışlardır. Buna Türkler de dahildir. Osmanlı Anadolu'ya Memaliki Osmani, Osmanlı'nın mülkü ya da Anadolu diyerek kendilerine de özellikle Fatih dönemi ve sonrasında Keyseri Rum, Roma İmparatoru olarak adlandırırlardı. Tüm yabancı devletler Anadolu'ya Türkiye, Türklerin yurdu demiştir. İran bağımsızlık hareketlerini sıkı sıkıya takip eden Atatürk, kendi döneminde Avrupalıların Türk kelimesinin gerçek anlamını doğru öğrenebilmeleri için İstiklal Savaşı dönemi ve özellikle sonrasında Türk milliyetçiliği hareketiyle başlatmıştır. Amaç Türklerin asil olduklarını tüm dünyaya anlatabilmektir. Türk tarih tezi ve güneş dil teorisi ortaya atılmıştır. Amaç ise Batı kaynaklı tarafkir Türk tarihi anlatımlarının verdiği zarara giderebilmektir. Türkler, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve çeşitli Türk dillerini konuşan etnik insan gruplarıdır. Dünyada 250 milyondan fazla Türk bulunduğu ve bu nüfusun yaklaşık 1/3'inin Türkiye'de yaşadığı düşünülmektedir. Türklerin 1995 yılındaki verilere göre toplam nüfusu 170 milyona ulaşmıştır. Günümüzde ise 250-300 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını kazandılar ve Türk dillerini egemen ve resmi dil olarak kabul eden devletlerin sayısı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 7'ye çıkmıştır. Bunların dışında Rusya, İran, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Zencan, Hamedan ve Fars eyaletleri ile Türkmen Sahra bölgesi, Çin, Sincan Uygur Özerk bölgesi, Doğu Türkistan, Kansu, Tacikistan ve Afganistan, Mezar-ı Şerif çevresi, Gürcistan, Ahıska, Ahılkelek, Borçalı, Kıvemokartli bölgeleri de Türk dilleri konuşan azınlıklar yaşamaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma alanında bulunan Yunanistan, Trakya bölgesi, Bulgaristan, Rodop ve Deli Orman bölgeleri, Romanya, Dobruca'nın batısında, Kosova, Kuzey Makedonya, Suriye, Mısır ve Irak, Musul, Kerkük, Erbil bölgelerinde de Türkler ve Türkçe konuşan topluluklar bulunur. Ayrıca modern dönemdeki işçi göçleri
göçleri sonucunda Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Libya, Suudi Arabistan ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkede Türk toplulukları oluşmuştur. Avrupa Birliği'nde de en çok Türk nüfusu bulunduran ülke Almanya'dır. Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna üyedir. Türk dilleri birbirlerini anlayabilen şivelerden oluşan lehçelere ayrılır. En büyük grup Türkiye Türkçesi, Azerice ve Türkmenceyi içine alan Oğuz grubudur. Diğer gruplar Uygur, Kıpçak, Ogur, Sibirya ve Argu gruplarıdır. Türkler günümüzde Doğu Sibirya'dan Orta Asya'ya, Anadolu'dan Balkanlara kadar geniş yayılım göstermektedir. Türklerin yoğun olarak yaşadığı başlıca ülkeler Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan ve İran'dır. Irak, Rusya, Balkanlar ve diğer çeşitli Avrupa ülkelerinde de ayrıca azınlık konumunda bulunan Türk kökenli halklar yaşamaktadır. Bugün nüfusları yaklaşık 250-300 milyonu bulan Türkler, etnik olarak yayılım sahaları içerisinde Europit, beyaz ırk özellikleri göstermektedir. Türkler tarihte sıklıkla beyaz, Europit, ırkın bir alt kolu olan ırkı tanımlamak için kullanılan Turanit terimiyle anılmışlardır. Türklerin dilleri, kültürleri ve tarihiyle meşgul olan bilim dalının adı Türkolojidir. Bu anlamda görüş bildiren Fransız tarihçi ve Türkolog Jean-Paul Rieu, Türklerle ilgili olarak Türkler dışarıdan evlenme eğiliminde oldukları ve eşlerini Türk olmayanlar arasından seçtikleri, rastladıkları her kavimle kaynaştıkları, dilleri çok büyük bir çekim gücüne sahip olduğu ve pek çok topluluk da bu dili ve kültürü benimsediği için Türklerle ilgili karakteristik denilebilecek herhangi bir özellik saptama olanağı kalmamıştır. Çünkü dünyada en çok yayılan ve gittikleri bölgelerdeki yerli halklarla en çok karışan millet Türklerdir. Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dil bilimsel olandır. Türk, Türk diliyle konuşandır. Tarifinden sonra insanlık tarihinde baştan beri var olan bu millet, kendine özgü yasaları, ayırt edici özellikleri olan canlı bir organizma, çok çeşitli ögelerden oluşmuş, ancak matematiksel bir bütün oluşturmuş ve kesin ve net tanımla Türk adını almış, aynı kültürden olan, aynı dili konuşan insan topluluğudur ifadesini kullanmıştır. Türk kültürü, Anadolu, Doğu Akdeniz, Sibirya, Orta Asya ve İslam kültürleriyle etkileşim içinde varlığını sürdürmekte olan zengin ve eklektik bir kültürdür. Günümüzde Selçuklu ve Osmanlı döneminde oluşmuş gelenek ve davranış kalıpları da sıklıkla sürdürülmektedir. Türk halklarının büyük çoğunluğu 10. yüzyıldan itibaren İslam dinini kabul etmiştir. Ancak Gagavuzlar, Çuvaşlar ve Yakutlar gibi Hristiyanlığın Ortodoks koluna mensup olan, Kırımçaklar ve Karaylar gibi Yahudilik dinine mensup olan, Tuvalar gibi Budizm dinine mensup olan ve Altaylar gibi geleneksel gök tanrı veya şamanizm inancını sürdüren Türk toplulukları da vardır. Türklerin dini hayatını kısaca İslamiyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana kısmaya ayırabiliriz. İslamiyet'i kabul etmeden önce monoteizm temeline dayanan Tengricilik dinine tabi olan bu Asya topluluğu, önce yönetici kesiminin, daha sonra da halk tabakasının Müslümanlığı kabul etmesiyle İslam'ı inanç dünyalarının merkezine yerleştirmişlerdir. Örneğin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Türkler hakkında "Uturku alturka ma tarakukum" yani Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın dediği rivayet edilir. Böylece Türklerin İslamiyet'in koruyucusu olan bir millet haline geleceği yönündeki inanç bu hadisi şerife dayanarak öne sürülür. Bu hadis bazı kaynaklarda Habeşliler sizinle uğraşmadıkça siz de onlarla uğraşmayınız ve Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız şeklinde yer alır. Ayrıca değişik kaynaklarda gerçek sahih olmadığı veya gerçekliği sahihliği kanıtlanamadığı halde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği iddia edilen hadis olduğu öne sürülen pek çok söz bulunur. Örneğin Kaşgarlı Mahmud Divani Lügati Türk'te Türkleri öven pek çok hadise yer vermiştir. Ancak bunların neredeyse hiçbirisi hadis kaynaklarında yer almaz. Bunlardan bir tanesi şöyledir: Türk dilini öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır. Bu cümleden önce şöyle bir açıklama bulunur. Ant içerek söylüyorum. Ben Buhara'nın sözüne güvenilir imamlarından birinden ve başkaca nişaburlu bir imamdan işittim. Ancak bu hadis güvenilir, hatta yeterince güvenilir bile olmayanlar dahil hiçbir hadis kaynağında yer almaz. Dolayısıyla sahih kabul edilemez. Bunun dışında Orta Asya'da şamanist geleneğin bazı yönlerini İslam ve Hristiyanlıkla bir biçimde bağdaştırarak sürdüren toplumlar olduğu gibi bir inanç sistemi olarak Kamlık, Türk-Moğol şamanizmi dışında başka bir din kabul etmeyen topluluklar da sayıları çok az da olsa günümüzde dahi mevcuttur. Bu toplumların bugünkü uygulamaları bile geçmiş çağlardaki inançları hakkında pek çok kıymetli bilgiler içerir. Bunun dışında geçmiş dönem ve inançlarına ait pek çok uygulama ve anlayışın örtülü bir biçimde günümüzde varlığını sürdürdüğü de görülmektedir. Ancak istisnalar, mesela Gagavuzlarda Hristiyanlık, Karaylarda Musevilik,
Moğollarda Budizm, kimi Sibirya ve Altay boylarında Kamlık, dışında İslam dini tüm Türk dünyasının en önemli ortak paydalarından ve ortak değerlerinden birisidir. Türklerin devlet kurarak yayılmış oldukları alanların tamamında nüfusun en az %90'ı İslamiyet'i benimsemiş durumdadır. Dolayısıyla İslamiyet artık Türk dünyası için halk kültürünün asli unsurlarını da içeren ve etkileyen bir öneme sahiptir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.